Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalımızın büyümesi için abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Yurt içi piyasalar haftaya hareketli başladı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçen haftayı %1,68'lik yükseliş ile 1479 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 21 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Cuma günü hızlı bir açılış yaparak gün içerisinde 1484 seviyesini test eden endeks günü en yüksek seviyesine yakın bir noktadan da kapattı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında piyasa beklentisinin üstünde faiz indirimi gerçekleştirilerek politika faizini %18'den %16'ya indirmesi sonrasında güçlü görünümünü koruyan endeks haftayı %4,99'luk yükseliş ile tamamladı. Yurt dışı piyasalara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi %0,21 yükseliş gösterirken Nasdaq ve S&P 500 endeksinde de düşüşler hakimdi. Avrupa borsalarında da pozitif bir görünüm sürerken DAX'ta %0,46 ve diğer borsalarda da yükseliş eğilimi hakimdi. Asya piyasalarının ilk işlemlerinde karışık bir seyir hakimken bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya için büyüme verilerinin piyasanın yönü açısından belirleyici olacağını düşünüyorum. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin açıklamalarından sonra faiz artırımına gidileceğine kesin gözüyle bakılırken Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranında değişikliğe gitmesi de beklenmiyor. Bir değişiklik yapması beklenmeyen S&P tarafında da Türkiye'nin kredi notunu durağan görünüm ile B pozitif seviyesinde tutarken Standard & Poor's'un açıklamasında Türkiye'nin ihracattaki güçlü toparlanma ve yurt içi ekonomik faaliyetler ile %8,6 büyümesinin beklendiğini belirterek tüm bunlara ek olarak Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun zayıf ve para politikasının ise öngörülmez olduğunu ifade etti. Geçen hafta Osman Kavala'ya destek açıklaması yapan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi sonrası yurt içerisinden ve yurt dışından çeşitli açıklamalar gelirken Reuters'a konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yetkilisi haberleri takip ettiklerini ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini de belirtti. Yeni haftanın ilk işlem günü itibariyle Türk lirasında bu gelişmelere bağlı olarak ekstra değer kaybı oluşturan bu gelişmenin yansımalarını da gün boyu izleyeceğim. Türk lirası sabah saatlerinde 9,84 seviyesini test ettikten sonra yazının da yazıldığı sıralarda 9,72 seviyesinde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halk Bankası'nın yaptığı temiz başvurusunun reddeden Amerika Birleşik Devletleri Temiz Mahkemesi, İran'a Amerikan yaptırımlarının delmesi sonrasında yardımcı olduğu suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmetti. Üst mahkemenin kararının ardından mahkemenin ilk duruşma için yeni bir tarih belirlemesi gerekiyor. Yurt dışında Asya hisseleri haftanın ilk işlem gününde 3 aylık
önemli finansal sonuç açıklamalarıyla dolu bir hafta öncesinde yatay bir başlangıç yaparken doların 3 haftalık risk dostu havasının güvenli liman para birimleriyle ilgiyi de azaltmasının ardından Ekim ayının dip seviyelerine yakın seyirde seyrediyor. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri devlerinden olan Apple, Microsoft, Alphabet gibi büyük teknoloji şirketlerinin finansallarını izleyeceğim. Son zamanlarda enflasyonla ilgili beklentilerle yükselişi devam eden Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri ise %1,64 seviyesinde işlem görüyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Cuma günü 1814 seviyesine yükseliş gerçekleştirdikten sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında yüksek enflasyonun kalıcı olabileceği ve buna rağmen varlık alım programlarında azaltılma gidilmesi konusunun gündemde devam ettiği yönündeki beyanı ile geri çekilerek üstsel hareketli ortalama seviyesi olan 200 günlük ortalama seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklanacak verilerin sınırlı etkisinin olacağını düşünerekten 1794 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın devamında alışların devam edeceğini düşünüyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1807 ve 1815 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1792 ve 1786 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında kurdaki yükselişe birlikte Cuma günü ons altında da 1800 dolar seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda eklenince yeni zirve 561 Türk Lirası da test edildi. Bu haftaya başlarken kurda ve ons altındaki yükseliş enerjisi sürerken gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 565 ve 575 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 555 ve 545 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.